SM26'da yeni bir taktik ile beraberiz. Bu kadar işin gücün içinde sıkılmadan, erinmeden oyun oynamaya devam ediyorum ve sizin için muazzam bir taktik hazırladım sevgili dostlar. Bu taktik ile her ligde, her takımda başarılı olabilirsiniz. Bütün püf noktalarını anlattım. Maç içinde yapmanız gereken oyuncu değişikliklerini, oyuncu tercihlerini, transfer yaparken nelere bakacağınızı hepsini anlatmaya çalıştım güzel bir şekilde. Rolleri, talimatları, dizilimi, oyun anlayışını hepsini size tek tek aktardım. Birebir yaparsanız kesinlikle çok çok başarılı olursunuz. Hadi geçelim görelim ama öncesinde hemen alttan abone olmayı, like atmayı, varsa birer hype puanı atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Kendinize iyi bakın derken de sanki bir veda etmiş gibi oldum. Orada arada oluyor küçük hatalar. İdare edin. Hadi geçelim videoya. Önce bu sistemle neler yaptığımıza bakalım. Sonra kimi yendiğimize falan bakarız. Hatta şöyle yapayım gelin. Önce buraya gelelim. Bakın sezon başından bu yana hazırlık maçlarını kazandım. Bir tane beraberliğim var. Ligde kazanmaya başladım. Bilbao'ya 4 tane attım. Valencia'yı yendim. Atletico Madrid'i bakın 6-1 yendim deplasmanda. Avrupa'da Malmö 3-0. Sociedad'ı 4-0 falan. Villarreal'e deplasmanda 5 attım. Barça'yı yendim. Böyle başladım sezona. Bakın Real Madrid'le 2-2 kaldım ligde. Celta'ya 3 attım. Girona'ya 5 attım. Avrupa'da yine 3-0'lar. Braga'ya 3-0. Ahe'de 3-0. Rangers'a 3-1. Görüyorsunuz hem Avrupa'da hem ligde kazanıyorum. Yine burada da hep 2-0'lar, 6-0, 4-0 Sevilla'ya deplasmanda. Avrupa'da 6-0'lık Celtic galibiyeti. Gerçekten çok iyi bir ivme yakalamışım. 4-0'lık yine Elche, Valencia 2-0, Bologna'yı yendim Avrupa Kupası'nda ve Levante. Hiçbir kulvarda, hiçbir yerde kupa ve Avrupa Lig mağlubiyet görmedim. Şöyle de göstereyim, Real Betis ile 20 maçı tamamladım ligde. Bence yeterli referans fazlasıyla. 19 galibiyet, 1 beraberlik, o da sadece Real Madrid'le berabere kaldım. 17 puan 20 maçta, sezonun yarısında 17 puan fark attım. 55 golle en çok atan, 9 golle en az yiyen, 46 averajda da en yakın takipçim Barcelona'yı 2'ye katladım. Averajda yarım sezonda ligin adeta içinden geçtim. İstatistiklerde de yine benim oyuncular var. Bakın golcüm 20 maçta 30 golle zirvede. Asistlerde yine bakın Firpo çok yakın sayılarda, Beckham falan var işin içinde. Ki burada yine diğer oyuncularım da var, yedek kalanlar. Göstereceğim. Maçın adamında benim oyuncum, yine ortalamada da yine bakın hep benim takımı görüyorsunuz. Yukarılarda hep Real Betis'in oyuncuları mevcut. Sistem tıkırında işliyor. Bu tıkırında işleyen sisteme de hemen geçelim. Sizi çok fazla bekletmeyeceğim. 4, 2, 1, 3 oynuyoruz arkadaşlar. 4, 2, 1, 3. Dörtlü savunma, 3 tane merkez orta saha, 1 tane ofansif orta saha, 2 tane kenar forvet ve 1 tane merkezi forvetle oynuyorum. Bakın en önde olacak bu oyuncular. Buralarda falan değil. Şöyle bunu göstereyim. Rolleri göstereyim. Ondan sonra maç içindeki yapmanız gereken değişiklikleri falan gösterip oyuncular profilde seçerken nelere bakmanız gerekiyor onları gösterip talimatlara geçeceğim. Roller arkadaşlar: libero kaleci, arka kanat, stoper, çift yönlü orta saha, kanat oyuncusu, oyun kurucu, hedef ve gelişmiş oyun kurucu rolünde. Şöyle göstereyim. Ortada ikisi de stoper. Kalecimiz libero kaleci. Kenarların ikisi de arka kanat. Orta sahanın bir tanesi çift yönlü, bir tanesi oyun kurucu. Forvet arkasında gelişmiş oyun kurucu. Kenarlarım kanat. Forvetim de hedef oyuncu olacak bu sistemde. Size şöyle göstereyim. Dikkat etmeniz gereken, bakın oyun kurucu kullanıyorsanız oyuncunun tarzı oyun kurucu olmalı. Bak şurada profiline girince oyun kurucu yazmalı. Çift yönlü oynatıyorsanız bakın burada gördüğünüz gibi çift yönlü yazmalı ki 26 maç oynamış bu sezon. Fidolga da yine bakın 26 maç oynamış. 5 gol 2 asistlik katkısı var.
Arka kanat oynatıyorsanız arka kanat olsun. Stoper oynatıyorsanız yine stoper olsun. Buna dikkat edin sevgili dostlar. Ve fizik yine oyunun bug'ı. Burada da yine ben dikkat ettim. Kesinlikle oyuncuların fiziğine bakın. Hepsinin hızı ve çalışkanlığı iyi olmalı. Hızı ve çalışkanlığı iyi olan oyunculardan her zaman verim alırsınız. Bakın kadromda neredeyse hepsinde hız iyi, çalışkanlık iyi. Çalışkanlık belli seviyelerde. Bakın burada yine hız ve çalışkanlık. Tabii hız ve çalışkanlık olacak ama kendi mevkisi de önemli. Mesela bu bir stoper. Stoperde olması gereken bakın markaj, top kapma, pozisyon alma, kontrol, ondan sonra saldırganlık ve konsantrasyon hepsi çok iyi görüyorsunuz. Bunlara dikkat edin. Gelişmiş oyun kurucu kullanıyorsanız gelişmiş oyun kurucu olsun ve yine bakın hız, çalışkanlık buna dikkat ettim. Hızlı ve çalışkanlığı var. 26 maçta 18 gol, 5 asist, 9-15'ten müthiş bir performans göstermiş mesela. Yine şöyle göstereyim mesela yedeklerin bile çok iyiydi. Normalde Antony oynadı. Bakın Antony 22 maç 4 tanesi yedek kalmış. 2 gol 2 asist. Antony'yi kalitesinden dolayı tuttum. Ama çoğu zaman Antony'nin yerine bakın 3 maç ilk 11, 23 maç sonradan girmiş. 16 gole direkt katkı. Antony 4 gole katkı. Bu çocuk 16 gole direkt katkı. Ama bu çocuğa yine baktığın zaman fiziği, hızlı, mevki özellikleri de iyi. Hızı ve çalışkanlığı da iyi durumda Rodrigo Riquelme'nin. Bu şekilde. Maç içinde de sürekli böyle kenarların yerini değiştirin. Bazen işte reytingi düşük olanı çıkarın. Bazen reytingi yüksek olanı da çıkarın. Fark etmiyor. Arada kumar oynayın ama bu değişiklikten sonra takımın ritmi değişiyor. Yeri geldiğinde gerideyseniz orta sahaların yerini değiştirin. Ama böyle yaptığınızda bu çift yönlü bir oyun kurucu oluyor. Hemen böyle girin buradan rolleri düzeltin. Fidolga bakın altında da yazıyor oyun kurucu. Oyun kurucu yapın. Diğerini hemen çift yönlü yapın unutmayın. Hatta bazen düşük oynadıysa mesela bir tanesi de çıkartıp yerine o rolde bir oyuncu alın. Bu tarz oyuncu değişiklikleri maçları olumlu etkiliyor sevgili dostlar. Maç içi değişiklikten bahsettik, oyuncu seçimlerinden bahsettik, rollerden bahsettik. Hepsini anlattık. Geldik talimatlara. Sevgili dostlar, talimatlarda burada takım görevi sen kendi takımına, kadrona göre yapıyorsun. Genel talimatlara geldiğimiz zaman genişlik geniş. Çok rastlamazsınız. Ben oyun boyunu çok açan bir hoca değilim ama genişlik geniş. Mantalite, hücum, tempo, hızlı, taktiğe yatkınlık, maceraperest, çalışkanlık, hızlı, yaratıcılık, cesur. Yani tam ofansif, her şey zirvede. Geniş, hücum, hızlı, maceraperest, hızlı, cesur. Hücum tarzına geliyoruz. Pas tarzı direkt paslar. Hücum tarzı iki kanattan. Forvet oyuncuları karışık. Oyunu geniş alana yayma karışık. Oyun kurma hızlı. Kontra atak evet. Direkt iki kanattan karışık karışık hızlı evet. Savunma rolüne geldiğimiz zaman da tüm saha pres, top kapma tarzı agresif, savunma çizgisi yüksek, libero kaleci evet, zaman geçirme düşük. Tüm saha agresif, yüksek evet, düşük. Bu şekilde ligin içinden böyle geçtim arkadaşlar. Full ofansif bir sistem ve bu ofansif sistem bizi başarıya götürdü. Bu taktik ile kesinlikle bütün kupaları alabilir, başarılı olabilir. Oyundan bir süre sonra sıkılmaya başlayabilirsiniz. Çünkü bir hedef kalmayacak. Her şeyi hızlıca başarabileceksiniz. Tek rakibiniz kendinizsiniz. Alttan abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.